Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl YouTube videolarınıza otomatik bir şekilde altyazı ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, videonun başında doğru duydunuz. Otomatik bir şekilde YouTube videolarımıza altyazı ekleyebiliriz. Tahminlerime göre bu videoya tıkladığınıza göre altyazı ile uğraşıyorsunuz. Yani videolarınıza altyazı ekliyorsunuz ve onun ne kadar yorucu olduğunu anladınız. Çünkü altyazı eklemek için videoda söylediğimiz her şeyin kelimesi kelimesine durdurup yazmamız gerekiyor ve eğer ki videonun boyu uzunsa, süresi uzunsa gerçekten yorucu oluyor. Ama işte bu videoda size göstereceğim yöntem ile artık böyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Otomatik bir şekilde sistem bizim için bunu yapacak. Evet, belki kusursuz yapmıyor olabilir ama yine de sıfırdan yazmaya benzemiyor. Sadece tek yapmanız gereken sistem otomatik bir şekilde altyazıları çıktı aldığında bir göz atmak. Yani bir kontrol edin, bir hata yapmış mı yapmamış mı, yaptıysa onu düzeltin ve ondan sonra hazırsınız. Ve eğer ki hızlı konuşan birisiyseniz hata yapması daha muhtemel. Ben de hızlı konuşan birisi olduğum için bazen anlamadığı oluyor ama elimden geldiğince son zamanlarda, yani son videolarda konuşma hızımı olduğu kadar normale indirmeye çalışıyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz öncelikle bir video açın. Ben kanalımdan bir rastgele video açıyorum. Tamam, videomuzu açtık. Ondan sonra bir de Google Docs'u, yani Google dokümanları açmamız gerekiyor. Onda docs.google.com üzerinden gidebiliyorsunuz. Oraya geldiğinizde buradan boş bir sayfa açıyorsunuz. Bir şey olmasına gerek yok. Şimdi biz buradan ne yapacağız diyor olabilirsiniz. Buradan Google'ın bir özelliğinden yararlanacağız. Ses ile yazma, sesi metine dönüştürme. O yüzden burada Tools, yani araçlar kısmından Voice Typing'e geliyoruz. Ctrl+Shift+S kısa tuşu ile de açabilirsiniz. Onu açtığınızda sol tarafa böyle bir mikrofon geliyor. Onun üstteki English'i tıklayıp buradan Türkçemizi seçiyoruz. Ya da videonuz hangi dildeyse. Ondan sonra ama siz buradaki mikrofona tıklarsanız sizin sesinizi kaydettiğini fark edeceksiniz. Biz videomuzun sesini kaydetmesini istiyoruz. Ama buradaki mikrofon bizim sesimizi kaydediyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Onun için sağ taraftaki ses ikonuna tıklıyoruz, hoparlör ikonuna tıklıyoruz ve buradan Open Sound Settings, ses ayarlarına giriyoruz. Ses ayarlarına girdiğimizde ise sağ taraftaki panelden Sound Control Panel, ses kontrol paneli gibi bir şey olacaktır. Ona tıkladığınızda, bunu kapatalım, karşınıza böyle bir kısım geliyor. Buradan Recording'e giriyorsunuz ve burada stereo karışımı olacaktır. Böyle bir ikonu da var, resmi var diyeyim. Bu sizin ses kartınız. Bu büyük ihtimalle sizde kapalı olabilir, yani disable olabilir veya hiç görmüyor da olabilirsiniz. Onun için de sağ tıklayıp buradan Show Disabled Devices diyorsunuz. Ve ondan sonra bunun üstüne gelip Properties, ayrıntılara giriyorsunuz ve bunu kullan diyorsunuz. Aktif ediyorsunuz. Ve buradan bunu Set Default diyorum ve ana mikrofon o oldu. Ondan sonra o ana mikrofon olduğuna göre artık buradaki mikrofon bilgisayarımızın, yani masa üstünden gelen bütün sesleri alacaktır. O yüzden bu videoyu yaparken arkada biriyle konuşmayın, onun sesini de alacaktır büyük ihtimalle. Ve şimdi sıra videomuzu başlatıp kaydetme kısmına geldi. Videonun başında da söylediğim gibi eğer ki hızlı konuşan birisiyseniz buradan videonuzun hızını biraz yavaşlatabilirsiniz. 0.75'e falan alabilirsiniz mesela. Veya bunun üzerinde oynayıp görebilirsiniz hangisinin daha iyi olduğunu. Mesela hızı yavaşlatmadan bir denersiniz, bir de yavaşlatıp denersiniz, hangisinin daha iyi olduğuna bakarsınız. Mesela şu an biraz hızlı konuştum. Bunda yanlış yazardı büyük ihtimalle bu program. Ondan sonra videomuzun da sesini biraz buradan açalım şöyle. Direkt videomu başlatıp kayda basacağım. Görüntülenmem 260'a çıktım ve 14 tane tıklama aldım sadece bir gün içerisinde. Hatta benim size tavsiyem şu an bu videoyu izleyen herkes buraya başlasın. İlla Fiverr olmak zorunda değil, herhangi bir şeye başlayabilir. Hepinizin en azından bir... Evet, böyle bir şey kaydettim. Bazı hatalarını gördüm, mesela şurada Fiverr dedim. Fiverr İngilizce bir kelime. Biz buraya Türkçe seçtik ve ona uygun bir şey bulmaya çalışıyor. Burada Fiber yazdı, sonra Fire çevirdi, düzeltti falan. Bazı böyle şeyleri düzeltmeniz gerekiyor veya şurada şu an buydu demiş. Şu an bunu izleyen demiştim orada sanırsam, onu yanlış almış. Böyle küçük hatalar olabiliyor. O yüzden burada kaydetme işlemi bittikten sonra bir göz atmanızda fayda var. Böyle birkaç hatasını düzeltip ondan sonra işimize devam edebiliriz. Tamam, şimdi biz bunu yaptık. Sesli bir videoyu metine çevirdik. Şimdi ne yapacağız? Onun için YouTube Studio'ya giriyoruz. YouTube Studio'ya girdiğinizde altyazılara tıklıyorsunuz ve buradaki kısımdan altyazı eklemek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben şu an bu metin çıktısını aldığım videodan gitmeyeceğim. Çünkü onda zaten altyazı var. Altyazı olmayan bir video üzerinden göstereceğim size. Mesela şu videoya tıkladım. Ondan sonra buradaki kısımdan Türkçe video dili olacaktır sizde. Ondan sonra buradan direkt ekle diyebilirsiniz.
Ekle dedikten sonra böyle bir sayfa sizi karşılıyor. Ama bizim ihtiyacımız olan sayfa burası değil. Tam olarak o sayfaya başka bir gidiş yolu var mı bilmiyorum ama benim yaptığım yöntem biraz böyle. Buradan yeni altyazı oluştur diyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan buradaki sayfadan yayınla deyip geçiyorsunuz bu kısmı. Çünkü bizi ilgilendiren kısım bundan sonra gelecek. Evet, bu kısım. Bu gelen kısımda yapmamız gereken video dilimizi İngilizceye almak. Çünkü İngilizce'de işimize yarayan bir özellik var. Videomuzun metnini direkt oraya giriyoruz ve YouTube bizim için bunu senkronize ediyor. O yüzden buradan video dilimize gelip dili değiştir diyorum ve buradan İngilizce yazıyorum. Ondan sonra dili ayarla diyorum ve video dilimiz İngilizce oldu. Bundan sonra buraya gelip yeni altyazı ekle deyip İngilizce dediğimizde buradan metne dönüştür ve otomatik senkronize et diyor. Tabi metni dönüştüremiyor çünkü metni dönüştürmesi için videoda İngilizce konuşuyor olmamız gerekiyor. İngilizce bir şeylerin konuşuluyor olması gerekiyor. Buradan metni dönüştür ve otomatik senkronize et diyorum. Buraya bizde böyle bir kısım giriyor. Konuşanları buraya yazın diyor. Tek yapmamız gereken buradaki düzelttiğimiz ve kaydettiğimiz metni kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ve buradan zamanları ayarla diyoruz. Buna tıkladığımızda burada zamanlar ayarlanıyor diyor. Ve evet, İngilizce altyazılarımız senkronize oldu. Bu biraz zaman alabilir. 5 dakika, 2 dakika bu değişebilir. Ama biraz zaman alıyor. O tas eklendikten sonra üstüne tıklıyoruz bunun. Ve ben bu arada bu document kısmındaki bu kayıtları biraz değiştirdim. Daha doğrusu videolar uymadığı için hani size örnek olarak Fiverr videosunu altyazıya döktüm, metine döktüm ve bu video farklı videodan örnek gösterdiğim için uyuşmuyordu. Ve ben de direkt bunun başını böyle bir kayıt aldım ve bunu ekledim. Ama siz olayı anladınız ve ondan sonra bunların böyle buraya geldiğini görebiliyoruz. Tabii ben burada video uzun sürmesin diye size kısa bir şekilde gösterdiğim için, yani sadece 4 cümleyi aldığım için buradaki mantık şöyle işliyor. Bu altyazıları bütün videoya yayıyor, yani onları bir şekilde senkronize etmeye çalışıyor ve benim görüyor ki video 8,5 dakika ve ben sadece 10 saniyelik bir şeyin kaydını aldım. Doğal olarak bunu uzatmaya çalıştım ama siz yaptığınızda böyle olmayacaktır. Bütün kaydı aldığınızda, ki zaten ben de bu işlemi yapıyorum videolarımda ve çok da başarılı, gayet de güzel çalışıyor. Ve ondan sonra video izlediğinizde altyazıların olduğunu görebiliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken buradaki işlemlere tıklayıp indir diyorsunuz. İndir dediğinizde böyle captions.sbv diye bir dosya indirecek. Sizin ondan sonra bu taslağı silebilirsiniz. Artık bununla bir işiniz yok. Buradaki video diliyle de artık bir işiniz yok. Onu da Türkçe'ye geri çevirebilirsiniz. Ve artık tek yapmanız gereken tekrardan buradaki altyazılar kısmından, YouTube Studio'daki altyazılar kısmından altyazı ekle demek. Ve buradan dosya yükle diyorsunuz. Ve o indirdiğiniz dosyayı buraya yüklüyorsunuz. Buradan dosya seç deyip onu seçiyorsunuz. Ve ondan sonra süreleriyle beraber hepsi tam oturuyor. Ve hepsi yerine geçmiş oluyor ve videonuzun altyazıları tamamlanmış oluyor. Ondan sonra bu altyazıları başka dillere de çevirebilirsiniz. Onun için de buraya yayınla dedikten sonra, şu an ben diyemiyorum çünkü bir altyazım yok burada. O dosyayı yüklemedim. Başka bir dil ekle deyip, mesela şuradan hemen göstereyim. Almanca diyorum. Altyazı ekle diyorum. Ve buradan yeni altyazı oluştur diyorum. Ben burada yeni altyazı oluştur dediğimde sizin video diliniz Türkçe olacak ve bir Türkçe altyazınız olmuş olacak. Ve siz bu Almancayı eklediğinizde burada otomatik çevir kısmı olacak. Onunla ilgili de bir video kanalımda zaten bulunmakta. Şuradaki i butonundan o videoya da ulaşabilirsiniz. Ve buradaki otomatik çevirden çevir dediğinizde video altyazılarını YouTube otomatikman Almancaya çevirecek. Tabi ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ben İngilizceden biraz baktım. İngilizceyi bildiğim için düzeltme fırsatım oldu. Yani hataları var. Evet, yani tamamen doğru da çevirmiyor ama ana olayı anlatıyor. Yani videoya giren bir yabancı o videoyu izleyip o dilde anlayabilecektir. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl YouTube videolarınıza otomatik bir şekilde altyazı ekleyebilirsiniz ve ayrıyetten bu altyazıları nasıl başka bir dile çevirebilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.